Asıl olay zaten etrafındaki insanlar. Kafayı yiyeceğim ya. Gerçekten kafayı yemek üzereyim. Ama UFC seviyesinde bile kötü günlerin bir standardı vardır abi. Ya bir kariyer bu kadar kötü yönetilebilir mi ya? Tamamen bir hayal kırıklığı. Bugün ben de İbo Aslan gibi davranacağım. O yüzden kameraya yumruk atarak başlamayacağım videoma. Hayırlı şamalar arkadaşlar. Bu videoda kimseyi aşağılamayacağız. Kimseye saldırmayacağız. Ama neyi izlediysek onu konuşacağız. O yüzden önden şunu belirteyim. Ben hiçbir şirkete veya kuruluşa bağlı değilim. Hiç kimsenin bünyesinde değilim. O yüzden söylediğim her şey bana aittir. Hatta ve hatta birçoğunuzun da bana gönderdiği DM'lerden harmanlanmış bir eleştiri videosu olacak. Taraflı davranamayacağım çünkü umutlarımın gerçekten kırıldığı bir noktadayım. Benim gibi bir sürü insan da hayal kırıklığına uğradığına eminim çünkü hiç beklemediğimiz bir sonuçla karşı karşıya geldik. O yüzden sadece ben gerçekleri konuşacağım bugün. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar İbo Aslan şu an UFC'deki tek Türk temsilci. Bu tabii ki de az bir şey değil yani. Büyük bir çalışmanın, büyük bir özverinin sonucu olan bir şey. İbo Oktagon'a o adımını attığı zaman arkasında çok büyük bir destek var. Çünkü bu Türk kitlesinin sosyal medya gücünün Dana White bile farkında. Ama 3 round boyunca o desteği karşılayabilecek hiçbir şey vermedi. İbo çok güçlü bir fiziğe sahip. Patlayıcı yumruklarıyla Dana White'ı ve bizi etkileyen, bizi heyecanlandıran bir insandı. Üstelik son dönemde Dağıstan'da antrenman yapıyor olması bizi ekstra heyecanlandırdı. Çünkü bu patlayıcı yumrukların yanında iyi bir güreş izleyeceğimizi düşünmüştük. O kamptan geri dönüşünde muhteşem bir maç izleteceğini düşünüyordum. Ama ne olduysa İbo tarzında hiçbir şey göremedim. Tarzı da geçtim, hiçbir şey göremedim. Yani o maçta o gücün ve tehlikenin neredeyse hiçbir yansımasına şahit olmadık. Ne bir çıkış, ne bir zorlama, ne bir risk. Sanki kafeste dövüşen biri yok da böyle hani bitse de gitsek modunda birini gördüm ben o gün. Bu maç gerçekten Türk MMA camiasındaki herkesin umutla beklediği bir geceydi. Çünkü ülkemizin bayrağını UFC içerisinde görmek hepimizi inanılmaz heyecanlandıran bir şey. Ben de sıkı bir izleyici olarak ülkemin bayrağını UFC'de gördüğüm zaman heyecanlanıyorum. Ve o bayrağı orada görmek de Türkiye'de MMA için uğraşan gençler bir gün UFC'ye çıkmak için hayal kuran gençler için de güzel bir umut oluyor bence. O yüzden bu maç önemliydi çünkü bir önceki maçı da kaybettim. Ve bu insanların hepsinin gözü bu maçın üzerindeydi. Ama maalesef hiçbirimizin beklemediği kadar pasif kalındı bu maçta. Ve herhangi bir izleyicinin fark edebileceği bir şeyin fark edilmemesi inanılmaz saçmaydı. Bu yüzden dalga konusu oldu sosyal medyada. Şimdi çok geçmişten de bahsetmek istemiyorum ama izleyicinin İbo'ya verdiği bir destek, bir taktik mesajının dalga geçilmesi zaten yeterince seni insanlardan uzaklaştırmıştı. Zaten kariyer yönetimine çok iyi yapabilen birisi değil İbo ve etrafındakiler. Asıl olay zaten etrafındaki insanlar. Kötü bir insan olduğunu düşünmüyorum İbo'nun. Kesinlikle kötü bir insan değil. Sadece kariyer sürecini nasıl yöneteceğini bilmeyen ve onu daha da kötü yönetebilecek insanlara teslim eden birisi. Etrafındaki insanların söylediklerine, inandıklarına direkt inanan bir insan bence İbo. Bu yüzden göremiyor bazı şeyleri. Şimdi dürüst olalım. 3 round boyunca neredeyse hiçbir şey denenmedi. Bir dövüşte kaybetmeyi anlarım. İnsanlar da zaten buna saygı duyar. Ama hiçbir riske girmemek, hiçbir şeyi zorlamamak, hiçbir anı zorlamamak, bu sadece rakibe değil seni destekleyen insanlara karşı da kaybetmek bana kalırsa. Ve burada sorumluluk sadece İbo'da değil. Onu o kafese bu ruh haliyle çıkaran ekipte. Zaten o koçunun maç sonu attığı o hikaye ya ekstra sinirlendiriyor. Yani çıldırmamak elde değil. Siz köşe olarak ilk 2 roundu kaybettiğini ve 3. round artık pasiflikten çıkıp atakta olması gerektiğini iletemiyorsanız niye varsınız? İbo'nun sizinle çalışmasının ne kadar kötü bir fikir olduğunu çok rahat görüyoruz. Zaten yediği bütün linçler, bütün o riskli davranışların arkasında o ekibin olduğuna hepimiz hemfikiriz. Her dövüşçü kötü bir gün geçirebilir. Ama UFC seviyesinde bile kötü günlerin bir standardı vardır abi. Böyle olmaz. Tamamen bir hayal kırıklığı. Dana White'a sorsan desen ki Dana White en sevmediğin ilk 3 maç nedir diye kesinlikle ilk 3 maçtan birisi olabilecek potansiyeldeydi bu maç. O kadar kötüydü. Daha da kötüsü kazanıyor olabileceğini düşündürten köşendi. Ki karar açıklandığında şok oldun.
Yani Dağıstan'a gidip bu kadar güreş çalışıp daha da kötü bir halde nasıl dönülebilir, ben onu anlayamadım. Yarın öbür gün maçı olsun, yine destekleyeceğiz. Yine arkasında duracağız. Ama kariyeri için artık bence İbo'nun farklı seçimlerde bulunması gerekiyor. Çünkü biz bütün Türk MMA camiası olarak bunun farkındayız. Bunu senin yüzüne vuruyor olmamız kötülediğimiz anlamına gelmiyor. Bu söylediklerimin çoğu seni daha iyi bir yerde görmek isteyen insanların hayal kırıklıklarıyla alakalı. Bu artık kaybettim, insanlar beni linçliyor, kazandığımda her zaman alkışlarlar ama kaybettiğimde işte böyle linçlerler gibi bir şey değil. İnanın daha fazla şey söylemek isterdim ama artık söyleyecek hiçbir şeyim kalmadı. Çünkü buna ne denir ben de bilmiyorum. Tek dileğim bizim anladığımız gibi İbo'nun da ileride yanındaki insanların onu ne kadar kötü etkilediğini anlayabilmesi. Oh, sakinim. Bugünlük söyleyeceklerim size bu kadar. Bu maç hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Kendinize çok dikkat edin.